Ömer Uluç anlattığın gibi Türkiye için çok önemli bir sanatçı. Dünya için de öyle. Hatta bizi dünyada temsil etmiş, dünyada ses getirmiş bir sanatçımız. Ben renk ressamıyım diyor. Yani böyle tuval ressamı değilim, benim için renk önemli diyen bir sanatçı. Ve o renkler de bütün bu uzun kariyerinde gittikçe yoğunlaşarak, gittikçe daha enerjik, daha yoğun, üst üste birbirinin üstüne binen, daha farklı duygulara bir bakıma tercüme eden formlara, renklere dönüşüyor. Resimde baktığımızda Ömer Uluç'la heykellerindeki Ömer Uluç farklı değil belki. Yan yana durabilirler ama yine de bende farklı bir tarafını sanki göstermeye çalışıyor gibi bir his uyandırıyor. Doğru. Yani hep böyle bir şey arayışında. Yani hareket, enerji, o formları ben nasıl üçüncü boyuta götürebilirim? Ömer Uluç'u çocukların da çok seveceğini düşünüyorum. O da renkten ötürü tabii ki. Kesinlikle. Çok kolay kavrayacaklar. Evet, çünkü. yani renk, form, bütün bunlar tabii ki özellikle eğitim bölümümüz sizin de bildiğiniz gibi bütün sergilerimizle birlikte çok farklı yaş grubunda çocuklara ve gençlere programlar hazırlıyorlar. Aysun Öz'de başka şeylerden merhabalar. Bugün İstanbul Modern'deyiz. Çünkü İstanbul Modern'de çok geniş kapsamlı bir Ömer Uluç sergisi hazırlandı ve sergiye açıldı, görücüye çıktı. Oldukça da beğenildi çünkü Ömer Uluç'un farklı dönemlerinden herhalde en geniş kapsamlı sergilerden biri diyebiliriz. Evet, öyle değil mi diyebiliriz. Öykü? Gerçekten de öyle. 300'ün üzerinde yapıt var ve 1960'lardan vefatına kadar, 2010 yılına kadar ki bütün dönemlerini kapsamaya çalıştık. Evet. Değerli sanatçının. Modern zaman seyyahı diye tanımlanıyor Ömer Uluç. Ve aslında o modern zaman seyyahının çok geniş bir zamana yayılan işlerini de böylece biz zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Sizin de dediğiniz gibi Ömer Uluç gerçekten de kendisini de bir seyyah olarak tanımlıyor. Bütün hayatı boyunca da hemen hemen gitmediği kıta kalmamış diyebiliriz aslında. 31 doğumlu, İstanbul'da. Esasında mühendislik okuyor fakat çok da meraklı olduğu için resme çok genç yaşlardan hem de Nuriye'mden çok önemli bir ressam. Resim dersleri alıyor. Sonra da tavan arası ressamlarında onlarla birlikte 19 yaşından itibaren esasında yapıtlarını sergilemeye başlıyor. Ve o dönemde de Avrupa, Amerika, Londra artı yüksek lisans yaparken yine Amerika'da bulunuyor ve bir mühendis olarak çalışırken de Meksika'da, Nijerya'da, yani dediğim gibi bütün bu kıtalara yayılan ve bütün buradaki deneyimlerini, kültürlerini de yapıtlarında görebildiğimiz, takip edebildiğimiz değerli bir sanatçı. Evet. Bu arada İstanbul Modern Baş Küratörü sevgili Öykü Özsoy Sağnak'la birlikteyiz. Hemen buradan da notu düşünelim. Öykü'yü zaten daha önceki röportajlarımızdan hatırlarsınız. Ben hiç unutamadığım sergilerden bir tanesi. İplikten Çözünenler. Evet. Maalesef pandemiye kurban gitti ama ne güzel sergiydi. Güzel İstanbul sergiydi. Modern'in özel sergilerinden bir tanesiydi bence. O zaman iyi ki de gelmiştiniz. Şimdi de burada olmanız bizi çok mutlu ediyor. Evet, aynen böyle biz sergi görünce dayanamıyoruz zaten. Ömer Uluç anlattığın gibi Türkiye için çok önemli bir sanatçı. Dünya için de öyle. Hatta bizi dünyada temsil etmiş, dünyada ses getirmiş bir sanatçımız. Ve bence Türk insanının da çok sevdiği bir sanatçı. Çünkü hem renk kullanımı hem de figürleri çok bize hitap ediyor ya da daha çok anlıyoruz sanki. Yani böyle tarif etmek belki sanatsal açıdan zor olabilir ama ben izleyici açısından tarif etmiş olayım. Yani bunu duymak çok güzel. Çünkü dediğiniz gibi esas Ömer Uluç ben renk ressamıyım diyor. Yani böyle tuval ressamı değilim, benim için renk önemli diyen bir sanatçı. Ve o renkler de bütün bu uzun kariyerinde gittikçe yoğunlaşarak, gittikçe daha enerjik, daha yoğun, üst üste birbirinin üstüne binen, daha farklı duygulara bir bakıma tercüme eden formlara, renklere dönüşüyor. Ve aynı zamanda da tabii bunun çok da farklı hikayeleri var ama kendi anlattığı hikaye, bize yakın gelen o formlar. Birazcık da böyle işte Kibele diyebiliriz, bereket tanrıçası diyebiliriz. O boğumlu, büklümlü insan figürleri, hatırladığımız, bildiğimiz, daha çok tanıdık gelen Ömer Uluç resminde esasında kendisinin isminden çıkan bir nasıl diyeyim, bir yorum. Londra'da ve Paris'teki o dönemin soyudunu da karşılaştığında 1960'ların ortasında kendi
kendisinin tarifiyle kendi uyguladığı soyut resmin çok jestüel, çok lekeci olduğunu ve oradan kendine ait bir görsel dili nasıl bulacağına dair bir depresyona düştüğünü söylüyor ve o zaman isminin yazmaya ve özellikle ilk harfini, yani o Ö harfi üzerinden o hareketle, devam eden hareketle oradan bir enerji, bir devinim ve bir form çıktı diyor. Zaten sonradaki şeylerinde de, yapıtlarında da görüyoruz. Sergiyi de düşündüğümüz zaman biz o 50'ler, 60'lar tam böyle o formların oluşmaya başladığı dönemden başlıyoruz. Afrika'daki sürecine dair yapıtlar var. Sizin de dediğiniz gibi São Paulo Bienali'ne katılmış bir sanatçı 1969'da. Oradaki resmini getirebildik sergiye ki çok değerli bizim için. Aynı zamanda da 1. İstanbul Bienali ki o zamanki adıyla 1. İstanbul Çağdaş Sanat, daha doğrusu Uluslararası Çağdaş Sanatlar Festivali'nde yer almış. 2 yapıtı var. Ayasofya hamamında yer almış. Bir tanesi Karşılaşmalar, bir tanesi de Denizaltı ve Bukalemun diye. Onlar da belki o Bienal'den sonra ilk defa bu kadar büyük bir izleyicinin karşısına çıkıyor. Bütün bu katmanlı hem resimlerini hem tabii ki o tuvalden devamlı çıkmak istiyor Ömer Uluç. Tuvalden çıkmak için yaptığı kolajları, malzemeye çok düşkün, bütün o kauçuk, PVC, plexiglas farklı işlerini, heykellerini bu sergiye getirmeye çalıştık. Evet, sadece resimlerin, tabloların olmaması, heykellerinin olması ayrı bir anlam katıyor. Bir de onun daha çok çözümlememize sebep oluyor. Yani çünkü tabloda ya da resimde baktığımızda Ömer Uluç'la heykellerindeki Ömer Uluç farklı değil belki. Yan yana durabilirler. Ama yine de bende farklı bir tarafını sanki göstermeye çalışıyor gibi bir his uyandırıyor. Doğru. Yani hep böyle bir şey arayışında. Evet. Yani hareket, enerji, o formları ben nasıl 3. boyuta götürebilirim? O yüzden hep bir böyle şeyi var, arayışı var. Yani mesela o PVC borular ve halatları kullanması en önemli sebebi de o. Hem onun kendi yapısı hem de onu çok rahatlıkla ve çok hızlı başka formlara çevirebileceği, dönüştürebileceği. Ve sergide de o süreci de görebiliriz. Yani ilk yaptığı heykellerden ki bunlar çok daha ağır, tamamen böyle deneysel heykellerken daha sonra ilk heykelim diye adlandırdığı peyzaj heykel, bir selvi ağacı, bir kuş ve bir keçiyi görebiliyoruz ki halatlardan dökme bir heykel bu. Ondan sonra da tabii ki en büyük tutkularından biri olan o hayvanlar ve insanlar, ikisinin arasındaki ilişki, birbirlerine geçirdikleri o belki mistik ögeler, onların birbirine erimesini de yansıtan farklı farklı heykeller, heykelcikler, heykel gruplarını görüyoruz. Deniz hayvanları da var, mistik hayvanlar da var, totemler de var, farklı kültürlerde yer eden bir takım formlar da var, hikayelerden, öykülerden, söylencelerden çıkmış. Bunların hepsiyle çok geniş kapsamlı ve katmanlı bir hikayeyi Ömer Uluç'un o bütün o seyahatini, görsel seyahatini, sanatsal hikayesini izleyicilerle paylaşıyoruz. Aslında işte başladı senin de söylediğin gibi biz hem zamanda bir yolculuğa hem de dünya üzerine farklı coğrafyalarda yolculuğa çıkıyoruz. Ama Boğaz'ın kenarında yapıyoruz bunu. İstanbul'a da bir şekilde buradan el sallıyor Ömer Uluç. Ve o işte kuşlar ve burada belki de yine denizi hatırlatan halatlar hayat buluyor sanki. Kesinlikle, yani özellikle 80'li yıllarda Paris'e taşındıktan sonra o uzun seyahatlerinden sonra Paris'e, İstanbul, tabii ki arada başka şeyleri de var. İşte Almanya olsun, başka kentler olsun sergiler için. Ama özellikle Paris, İstanbul aksında giderken Boğaz ki onun için çok değerli ve deniz onun için çok önemli. En küçük yaşlarından beri haritaları toplayan, onu biriktiren, okumaya çalışan, ailedeki işte Bahriyeli amcasının da etkisiyle o denize olan tutkusunu her zaman gördüğümüz, resimlerinde de hissettiğimiz Ömer Uluç için İstanbul Modern'in denize bakan, bu galerinin denize bakan tarafında böyle geniş bir sanatçının denizle ilişkisine dair resimlerin, heykellerin, yerleştirmelerin olduğu bir kısım var. Ve deniz onun için o değişimi, hareketi, enerjiyi de temsil ediyor. Denizaltılar ölümü temsil ediyor bir yandan ve tabii ki hep çizdiği o tankerler, gemilerde tutkusu olduğu seyahati temsil ediyor diyebiliriz. Evet. Yani Ömer Uluç'u
anlamak için, onun hakkında bir fikir sahibi olmak için aslında İstanbul Modern'deki bu sergi bulunmaz bir şey ve paha biçilmez bir sergi olduğunu düşünüyorum. Şu sebepten de kendi sanatçılarımızı, evet mesela geçen yıl Eliasson sergisi de çok kıymetliydi. Yine aynı galerideydi ve çok geniş kapsamlıydı. Dünyada önemli bir sanatçıyı İstanbul Modern bizimle yine buluşturmuştu. Çok kıymetli. Şimdi de Türk sanat tarihinden kıymetli bir sanatçımızı daha fazla keşfetmemiz için, hiç tanımayanlarımızın tanıması için çok güzel bir fırsat. Çocuklar için de öyle olduğunu düşünüyorum ve ben Ömer Uluç'u çocukların da çok seveceğini düşünüyorum. O da renkten ötürü tabii ki. Kesinlikle. Çok kolay kavrayacaklar Evet, çünkü. yani renk, form, bütün bunlar tabii ki özellikle eğitim bölümümüz sizin de bildiğiniz gibi bütün sergilerimizle birlikte çok farklı yaş grubunda çocuklara ve gençlere programlar hazırlıyorlar. Yine bu Ömer Uluç sergisiyle aynı şekilde bu formları kendilerinin de deneyimleyebileceği, daha yakından sanatçıyı tanıyabilecekleri birçok program olacak. Aynı zamanda tabii ki kamusal programlarımız da olacak. Güzel de bir katalog hazırladık. Bu katalog özellikle bizim için değerli. Çünkü bütün metinler bu katalog için yazarlarla görüşerek hazırlandı. Mesela Elfe Uluç, Ömer Uluç'un kızı babasının Afrika'daki dönemini anlatan çok güzel bir metni kaleme aldı bu katalogda. Catherine Mille, Paris'te uzun yıllar Ömer Uluç'la birlikte çalışan ve onunla sergiler yapan önemli bir sanat tarihçisi. Onun Ömer Uluç'un pratiğine dair geniş bir metni var. Ayşegül Sönmez'in ya da Seda Yörüker'in aynı şekilde Ömer Uluç'la ilgili hem onun sadece yaşayan formlar değil ama bilimsel gelişmelere ne kadar tutkulu olduğuna dair ve ondan ne kadar beslendiğine dair metinleri var. Böyle katmanlı metinler ve okumaları daha da açacağımız kamusal programlarımızı sergi bitinceye kadar, yani 12 Aralık'a kadar da devam edeceğiz. Evet, 12 Aralık bayağı da uzun bir Uzun süre bir sergi, kalacak. evet, Ama uzun bu bir sergi onu çok sergi ve etkiliyor. aynı zamanda çok da fazla sergi aracılığıyla keşfedilecek yeni yönlerini de bulacağımıza eminim. Çünkü çok tematik gittiği için farklı temalar var, açılabilecek temalar var. Dediğim gibi konuklarımızla birlikte, programlarla birlikte. O anlamda da dolu dolu, sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi Ömer Uluç'u tanıyan ve özleyen ya da hiç tanımayan, az tanıyan ziyaretçilerimiz için bulunmaz bir fırsat olacak diye umut ediyoruz. Evet, çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili atölyeler de çok kıymetli. Zaten Evet. ben lafı oraya getirmek istiyordum. Gel getirdin de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çocuklarla atölyeler gerçekleştirilecek değil mi? Onlar hani o atölyeler nasıl oluyor? Biraz açar mısın? Çünkü çocuklarla ilgili içerikler çok merak ediliyor ve hafta sonları da çocuklarla nasıl yararlı ve verimli zaman geçirebiliriz diye soran çok oluyor. Buradan da biz açıklamış olalım. Hem Ömer Uluç'la tanıştırmak açısından çok kıymetli. Tabii yani eğitim bölümümüzün, hani İstanbul Modern'in en güçlü taraflarından biri tabii ki eğitim departmanımız. Özellikle solo sergileri de düzenlerken koleksiyonumuzda yer eden ziyaretçiler ya da çocuk ve gençlerin de önceden tanıdıkları eğitim programları dolayısıyla sanatçıları daha da açmak, yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. O anlamda da hem zaten eğitim atölyelerimizde yapmış oldukları eğitim uzmanlarımızın Ömer Uluç'u tanımlayan bir takım formları onların da deneyebileceği, yaratabilecekleri, tekrar boyayabilecekleri ya da sergiyi birlikte gezerek sergiyi uzmanlarımız aracılığıyla kendi yaş gruplarına göre anlayabilecekleri birçok program yapılacak. Hafta sonlarında yine ailelerle birlikte eğitim programlarımız devam edecek. Ziyaretçilerimiz de hem web sitemizde bu programların daha ayrıntılarına ulaşabilirler. Evet, sosyal medyadan da takip medyadan da aynı edebilirler. şekilde takip edebilirler. Biz de sık sık ne yapsak da ajanda programımızda Çok elimizden teşekkür geldiğince ederiz. duyurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi çocuklar bu konulara çok hevesli. Aileler zaten böyle hafta sonu yapacak aktivite arıyor. O yüzden bunun altını çizdiğimiz iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Bence. Tabii katalog çok önemli. O katalogdaki yazıları çok da özel yazılar istenmiş, hazırlanmış. O ayrı bir şey, geleceğe kalması ve sanatçıyı da daha yakından tanımak Kesinlikle açısından. yani genel olarak sergiler, ziyaretçiler ancak onu ziyaret edince bir anlam taşıyor, hafızalarda yer ediyor. Ama katalog sergiyi esasında başka bir mecraya taşıyan önemli bir hafıza mekanı diyeyim, yazılı bir mekan. O anlamda da
Böyle bir kataloğu ve bütün bu sergide yer alan yapıtların en yeni fotoğraflarını da yer aldığı kapsamlı bir yayın yapmış olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bir yandan da şunu da belirtmek isterim. Bir multimedya odamız var sergi içinde ve o multimedya odasında da Ömer Uluç'la yapılmış olan söyleşiler, röportajlar, aynı zamanda sergiye dahil edemediğimiz, çünkü çok geniş kapsamlı yaptığı 2 büyük proje var Ömer Uluç'un. Bir tanesi Vapurların Seyri, büyük bir solo sergisi, bir şehir vapurunu alıp onu tamamen dönüştürerek yaptığı bir sergi. Diğeri de Beylerbeyi Cinleri, o da Beylerbeyi Sarayı'ndaki bir büyük tünelde gerçekleştirdiği sergi. Onları getiremesek bile bu sergilere dair dokümantasyonun olduğu bir kısım var multimedya odasında. Bir de Ömer Uluç'un tabii ki edebiyatla olan ilişkisi çok yakın. Tam oraya gelmek istiyorum. Şairlerle, yazarlarla, Yaşar Kemal çok yakın arkadaşı ve o anlamda da bu yayınların olduğu, izleyicilerin okuyabilecekleri de bir köşemiz var. QR koduyla metinlere ulaşabiliyorlar. Böylece Ömer Uluç'un farklı yönlerini de izleyicilerle buluşturuyoruz multimedya odasında da. Evet. Dediğin gibi Ömer Uluç'un aslında en dikkat çeken taraflarından bir tanesi de şiire ve edebiyata meraklı olması ve beslenmesi. Evet. Hatta eserlerinde de bunun Tabii bir dışa çok vurumunu kullanıyor. yansıttığını görüyoruz. Ya sanatçının farklı sanat dallarıyla, farklı disiplinlerle ilişki içinde olması, özellikle Ömer Uluç özelinde gidersek edebiyata o kadar meraklı olması ve ilgilenmesi nasıl yansıyor eserlerine? Daha çok ne olarak karşılaşıyoruz biz? Bunu tarif etmek mümkün mü bilmiyorum Yani tarif etmek o kadar kolay değil çünkü bence bütün bu yapıtların içine bir şekilde giriyor, siniyor, o değil mi? yönlü, yani edebiyatının kuvvetli olması, meraklı olması bir şekilde giriyor. Özellikle serginin orta bölümünde göreceğimiz nişte çok geniş kapsamlı bir desenleri var ve o desenlerde metinleri de var ya da son bölümde sağ el sol el desenlerindeki bu desenler sanatçı hepimizin bildiği gibi özellikle son dönemlerde gördüğü bir tedavi, hayatının son döneminde gördüğü bir tedavide hastanede sağ kolundan ilaç alırken sol eliyle çizdiği ve sol kolundan ilaç alırken sağ eliyle çizdiği desen serisi var ve bunlar desen metin bile diyebiliriz. 500'den fazla ve onlardan ancak bir seçkiyi getirebildik. Mesela orada her bir desene yorumunu görebiliyoruz. Yine kendi yapmış olduğu, kendi sanatıyla ilgili yazmış olduğu metinler var. Şairlerle ya da Yaşar Kemal gibi yazarlara çok yakın ilişkileri var. Onlarla paylaştığı çok özel anlar var. Bunların hepsini aynı zamanda multimedya odasındaki kendine ait günlüklerde de görebiliyoruz. Ve Hayyam'a çok büyük bir düşkünlüğü var. Onları farklı şekillerde özellikle yapıtlarına isim verirken çok kullanmış Ömer Uluç. Ya birebir kullanmış ya bir şekilde bir kelime oyunu yapmış. Yani edebiyatı da bir şekilde yapıtlarında görebiliyoruz. İpuçlarını, yani ne kadar tutkulu olduğun ipuçlarını şahit olabiliyoruz. Hocası Nuriyem, Evet. büyük ressamlarımızdan Tabii. Bir tanesi ve tavan arası Evet, ressamları. O ressamları. tavan arası lafı çok etkileyici. Evet, çok etkileyici. Bir de de önemli bence. Yani o dönemi düşündüğümüz zaman, yani 1950'ler. Tarif ediyor değil mi? Yani hem tarif ediyor hem yani akademi çok yetkin, hemen hemen bütün sanat ortamını domine ediyor. Tabii ki o Güzel Sanatlar Akademisi'nin atölyeleri ve atölyedeki hocaları takip etmek gibi ve hocaların kesintisiz bir disiplini varken tavan arası ressamları buna tamamen karşı başka bir yöntem de olmalı. Tepki olarak çıkıyorlar. Ve birazcık da böyle hani tavan arasında çok da fazla görülmeyen bir yerde devam etmenin getirdiği bir hem isim hem de döneme göre çok da popüler olmayan soyut resmi öne çıkarmaları dolayısıyla da önemli ki bu anlamda da bence Ömer Uluç'un hem mühendislikten gelmesi hem böyle bir akademiden gelmeyip tamamen ona alternatif bir yönden o yolu izleyen ressamlarla, düşünürlerle birlikte olması dolayısıyla bence bu birazcık da kurulu düzene karşı farklı alanlara yönelen ve ondan beslenen karakterinin de o dönemlerden, yani böyle 20'li yaşların başından oluştuğunu görebiliyoruz. Evet, aslında bu sergide Ömer Uluç'la ilgili pek çok detay görebiliyoruz. Pek çok detay var. Evet.
sanatçının portresini çizmek anlamında çok verimli bir sergi. En azından izleyici kendi kafasında bir portre çizecek. Aynı zamanda serginin girişinde de kendi portresi var. Bu da bizim için çok değerli. O da ilk defa belki sergileniyor diye düşünüyorum. Bir de tabii bu sergiyle birlikte demin bahsettiğimiz uluslararası sergilerde yer alan önemli, yani hem Türkiye sanat tarihinde hem dünya sanat tarihinde yer etmiş yapıtları var. Hem de bu sergide yer alan, serginin girişindeki yarasa heykeli, ki 3 metrelik büyük görkemli bir heykel. O heykeli de bu sergi vasıtasıyla tekrardan ele aldık, restore ettik ve ilk defa izleyicilerle buluşturuyoruz. Bu da bizim için çok heyecan verici bir ayrıntı diye belirtmek isterim. Evet. Bu arada bu sergi İstanbul Modern'in 20. yılında gerçekleşmiş oluyor. Böylece hani 20. yaşınız da kutlu olsun. Çok hani teşekkür ederiz. Söylemeliydim belki ama 20. yılda böyle büyük bir Türk ressamının sergisinin, bu kadar geniş kapsamlı bir serginin olması da etkinliklerden biri herhalde 20. yılın şerefine. Çok mutluyuz. Aynı zamanda Ömer Uluç'un 2 yapıtı hala koleksiyon sergimizde de görülebilir. Bu anlamda da o ilişkiyi korumaya devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Için. Herkesi 12 Aralık'a kadar bekliyoruz. Evet. Duydunuz, 12 Aralık'a kadar İstanbul Modern'de Ömer Uluç'un Ufuk Çizgisinden Öteye sergisini mutlaka geziyorsunuz. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz.